Düşün ki Nisan 2026'dasın, musluktan su akmıyor ya da çok güvendiğin bir sözleşmeye imza atıp bir anda elindeki her şeyi kaybediyorsun. Sence bunun suçlusu kendi yanlış kararların mı olacak? Yani muhtemelen herkes önce kendini ya da sistemi suçlar. Aynen öyle. Ama yoksa arka planda o binlerce ışık yılı uzaklıktaki antik bir takım yıldızının fısıldadığı, çoktan yazılmış karmik bir kodun mu kurbanı olacaksın? İşte bugün yapacağımız bu derinlemesine analiz, olayların sadece o yüzeyine bakan rahatlatıcı illüzyonu paramparça edecek cinsten. Kesinlikle. Sıradan bir hava durumu raporunu falan konuşmuyoruz bugün. Doğru, olayların o perde arkasındaki acımasız ve kusursuz matematiği inceleyeceğiz. Önümüzde hermetik astrolog Berçin Adakaleli'nin kaleminden çıkan çok özel bir kaynak var. 20 Mart 2026 Güneş Koç giriş haritası analizi. Ya yazarın kimliğine dikkat çekmen aslında bu incelemenin kalbini oluşturuyor diyebilirim. Çünkü Berçin Adakaleli bir hermetik astrolog. Hani çoğu insanın zihninde astroloji denilince gazetelerin arka sayfasında yer alan o herkese uyan yüzeysel günlük burç yorumları falan canlanıyor ya. Evet, işte bugün aşk hayatınız çok iyi olacak falan tarzı şeyler. Aynen tam olarak o algı. Oysa hermetik disiplin, evrenin devasa, soğuk ve son derece kesin bir algoritmaya sahip olduğunu savunur. Yani gezegenlerin ve özellikle o derin uzaydaki sabit yıldızların matematiksel dizilimlerinin dünyadaki olayları nasıl tetiklediğini inceler. Bireysel karmayı da işin içine katarak tabii. Tabii. Yazarın bu 20 Mart giriş haritasını seçmesi de tesadüf değil bu arada. İlkbahar ekinoksu antik çağlardan beri tüm dünyada 21 Haziran'a kadar esecek olan o rüzgarın yönünü belirleyen ana enstrümandır. Bir nevi dünyanın o 3 aylık kaderinin yazıldığı ana şifre yani, değil mi? Tam olarak dünyanın 3 aylık rotası diyebiliriz. O zaman biz de bugün seninle o şifreyi kıracağız. Gezegenlerin bize gösterdiği o devasa küresel krizlerin ne olduğunu anlamakla kalmayıp yazıda asıl tüyler ürpertici olan kısma ineceğiz. Yani olayların nasıl gerçekleşeceğini yazan o derin uzay takım yıldızlarının görünmez senaryolarına. O kısım gerçekten inanılmaz detaylı yazıda. Ama gökyüzünün o karanlık dipsiz kuyularına inmeden önce yapmamız lazım. Ayak bastığımız topraktaki temel iklimi bir anlamamız gerekiyor. O makro algoritmayı. Yazar bu dönemin yöneticilerinin Satürn ve Güneş olduğunu söylüyor, değil mi? Evet, Satürn ve Güneş. İletişim, uluslararası antlaşmalar, hukuksal yaptırımlar ve savaş barış temaları çok ama çok vurgulu bu haritada. Rüzgar düz eserken bir anda tersine dönecek diyor yazar. Ya metni okurken beni asıl durduran şey ne oldu biliyor musun? O kadar siyasi gerilimin arasında çok daha ilkel bir tehlikenin, yani su krizinin matematiksel olarak nasıl formüle edildiğiydi. Bayağı susuzluktan bahsediyor adam. Su krizi kısmı zaten hermetik astrolojinin o mekanizmasının nasıl çalıştığını görmek için muazzam bir örnek bence. Haritada Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşuyor bir kere. Dahası ufuk çizgisini belirleyen o yükselen derecesi 13 derece Başak burcunda ve bu derece Venüs dekanında yer alıyor. Antik alimler buna gezegenin zararlı konumu derler ve bu kitlesel bir susuzluğun en net göstergesidir. Dur, bu dekan mantığını biraz daha açalım bence. Hani Başak Burcu bir toprak elementidir, değil mi? Kuru, verimli ama neme ihtiyaç duyan bir toprak sonuçta. Kesinlikle öyle. Venüs ise astrolojide doğurganlığı, suyu ve nemi temsil ediyor. Yani evrenin bu algoritması suyu temsil eden bir gezegeni alıyor. Matematiksel olarak onu kısıtlayan kuru bir toprak dekanının içine hapsediyor. Suyu toprağın en çorak hücresine kilitlemek gibi bir şey bu. Mekanizma bu yüzden mi susuzluk üretiyor yani? Tam olarak bu yüzden üretiyor. Eski alimler gökyüzünü böyle 360 derecelik bir çark olarak görürler. İşte bunu küçük dilimlere yani dekanlara bölerler. Nem ve su prensibi bu spesifik matematiksel dilimde çalışamaz hale geliyor resmen. Sistemin o bölgesine enerji akışı kesiliyor bir bakıma. Aynen öyle. Ve bunun dünyadaki fiziksel tezahürü de işte yağışların durması, barajların kuruması ve bildiğin o şebeke sularının kesilmesidir. Ya ama burada aklımı karıştıran devasa bir paradoks var açıkçası. Bir yanda suyu toprağa kilitleyen, o barajları kurutan bir algoritma çalışırken, diğer yanda yazar gökyüzünde devasa bir ateş stelyum olduğundan bahsediyor. Evet, 4 büyük gezegen Koç burcunda. Yani Güneş, Satürn, Venüs ve Neptün
Koç burcunda ateş elementinde üst üste yığılmış durumda, bir yanda bir damla suya muhtaçken diğer yanda resmen kavruluyoruz. Bu iki uç nokta aynı anda nasıl var olabiliyor? Çünkü Koç burcu zodyakın ilk burcudur, hani öncüdür, başlatandır ve doğası gereği zaten çok patlayıcı bir ateş enerjisine sahiptir. Bu kadar fazla majör gezegenin bir ateş burcunda toplanması, ki buna stelyum diyoruz, sistemde devasa bir ısı birikmesi anlamına geliyor. O zaman yazarın o sıcaklık uyarısı hiç de boş değil. Hiç değil. Yazarın hesaplamalarına göre ülkemiz adına da böyle olağanüstü kavurucu sıcaklar matematiksel olarak kaçınılmaz görünüyor maalesef. İtfaiye hortumunda suyun bitmesi ama aynı anda ormanın alev alması gibi distopik bir durum resmen. Sistem kendi içinde bir kriz döngüsü yaratıyor. Tam olarak o paradoksu yaşayacağız gibi duruyor. Bu noktada bizi dinleyen sana doğrudan bir tavsiyem var. Önümüzdeki aylarda kışın yağan o yağmur sularını tüketirken sadece faturayı değil, doğanın bu kilitlenmiş algoritmasını da bir düşün bence. Ormanlık alanlardaki en ufak bir kıvılcıma, evindeki elektrik tesisatına falan her zamankinden çok daha fazla dikkat etmelisin. Kesinlikle çok yerinde bir uyarı bu. Çünkü bu ateş enerjisi, o gezegenlerin yığıldığı Koç burcunun o öncü doğası gereği aslında fırtınanın sadece ilk kıvılcımı. Tabii doğanın bu fiziksel krizini anladıktan sonra işin asıl o jeopolitik ve toplumsal boyutuna geçebiliriz artık. Çünkü bu gezegen yığılmaları sadece iklimi değil, uluslararası ilişkileri de bayağı bir ısıtıyor. Evet, yazıda o kısımlar çok yoğundu. Yazar, bu ateşli dönemin tam olarak ne zaman ya nasıl vuracağını hesaplamak için çok daha spesifik, böyle milimetrik bir antik metoda başvuruyor. Arap noktaları. Arap noktaları, evet. Bunu metinde gördüğümde çok ilgimi çekti benim de. Bu sadece gezegenlerin nerede olduğuna bakmak falan değil mi? Değil, hayır. Gezegenlerin derecelerini toplayıp çıkararak haritada böyle çıplak gözle görünmeyen o gizli tetikleyici noktaları bulma formülü aslına bakarsan. Bir nevi Matrix'in içindeki gizli satır kodlarını okumak gibi bir şey yani. Çok çok iyi bir tanımlama bu. Yazar bu matematiksel formülü kullanarak 2026 haritasındaki savaş noktası diye bir yeri hesaplıyor. İlginç olan bunu iki farklı parametreyle yapması. Nasıl yani? İki farklı sonuç mu çıkıyor? Şöyle, Mars'a göre hesapladığında sonuç 6 derece Aslan Burcu çıkıyor. Hani bu derece önümüzdeki aylarda savaş ve barış temalarının, o güç gösterilerinin gündemden düşmeyeceğini gösteriyor. Fakat asıl sistematik tehlike bu formülü kısıtlamaların ve zamanın gezegeni olan Satürn'e göre çalıştırdığında ortaya çıkıyor. Oradaki sonuç 26 derece Aslan. İşte yazarın bu 26 derece için özellikle notu düşmesi boşuna değil. Çok daha sistematik çalışır diyor metinde. Satürn işin içine girince olay o anlık bir öfke patlamasından çıkıyor, bildiğin planlı, soğukkanlı ve yapısal bir yıkıma dönüşüyor sanırım. Öyle de diyebiliriz. Üstelik yazar bu 26 derece aslan vurgusunun, hani bunu tamamen tarafsız bir analiz, bir matematiksel tespit olarak aktarıyorum, mevcut ABD başkanının doğum haritasındaki Mars derecesinin tam tepesine denk geldiğini aktarıyor. Yok artık. Ciddi misin? Evet, tamamen matematiksel bir hizalanma bu. Bir ambiyans sesi gibi, bir arka plan frekansı gibi devrede olacak o zaman. Sürekli devrede olacak, evet. Fakat bu frekansın zirve yapacağı, hani o volümün sonuna kadar açılacağı çok spesifik bir tarih veriyor yazar. Nisan ayı falan mı? Gökyüzünde çok nadir görülen o tehlikeli kavusumun olduğu zaman. Aynen öyle. 20 Nisan'da Mars, Satürn ve Merkür ateş elementi olan Koç burcunda tam 7 derecede bir araya gelecek. Bizim için asıl kritik nokta, yazarın belirttiğine göre bu kavuşumun Türkiye'nin haritasında Terazi burcunda bulunan kendi Mars'ına tam karşıt açı yapması. Terazi diplomasidir sonuçta, dengedir sonuçta. Karşısındaki koçsa bildiğin agresyondur. Kesinlikle bu matematiksel zıtlık tarım arazileri, sınır güvenliği, emlak piyasası ve toplumun yaşlı kesimiyle ilgili çok sert, belki de öngörülemeyen kararların alınacağı bir süreci tetikliyor. Eski alimler bu tarz hizalanmaları daima kontrol dışı olaylar olarak etiketler zaten. İşte tam burada durmak istiyorum. Berçin Adakaleli gibi o hermetik alimlerin metinlerindeki bu kontrol dışı, öngörülemeyen gibi ifadeler benim zihnimi çok kurcalıyor. Eğer gökyüzü bahsettiğimiz gibi muazzam, tıkır tıkır işleyen matematiksel bir algoritmaysa ve 20 Nisan'da o kırılmanın yaşanacağı belliyse,
biz bu devasa orkestranın karşısında sadece elleri kolları bağlı sırasını bekleyen izleyiciler miyiz? Klasik kader inancı diyorsun. Yani evet, bu olaylar tamamen kaçınılmaz mı? Yoksa sistemin bu şifrelerini bilerek o notalara göre kendi dansımızı, kendi kaderimizi değiştirebilir miyiz? Bu aslında antik çağlardan beri astrolojinin ve felsefenin çarpıştığı o büyük arenadır. İrade mi, kader mi meselesi. Hermetik astrolojinin buna cevabı son derece analitiktir yalnız. Ne diyor peki sistem buna? Harita, o 20 Nisan'da şiddetli bir fırtınanın kopacağını kesin olarak söyler. Bak, fırtınanın varlığı kontrol dışıdır, algoritmanın sonucudur. Ancak o fırtına koptuğunda senin açık denizde yelken mi açacağın yoksa güvenli bir limana mı sığınacaksın tamamen senin iradendedir. Yıldızlar rüzgarın şiddetini ve yönünü gösterir, senin geminin nereye çarpacağını değil. Fırtınada şemsiye açmak veya açmamak senin elinde diyorsun. Çok mantıklı. Peki eğer gezegenler bize fırtınanın ne zaman ve nerede kopacağını, yani işin o ne kısmını söylüyorsa, bu fırtınanın spesifik karakterini, yani o olayların nasıl yaşanacağını belirleyen şey ne? Metnin o asıl karanlık ve büyüleyici kısmına, derin uzay takım yıldızlarına geçişimiz tam da burada başlıyor sanırım. Gezegenlerin ötesindeki o antik fısıltılara. Olayların gerçek dokusunu, hani o karmik lezzeti takım yıldızlar, yani constellation'lar verir. Yazar haritada ilk olarak Nevis takım yıldızını işaret ediyor. Navis mi? Argo gemisiyle alakalıydı sanırım. Mitolojideki efsanevi Argo gemisinin yelken kısmıdır. Bu yıldızın temel çalışma prensibi, bilgi, strateji ve para uğruna bilinmeyen o derin sulara yapılan yolculuklardır. İlk duyduğunda kulağa böyle çok vizyoner, çok kazançlı bir girişim gibi geliyor açıkçası. Yelkenleri doldurup yeni ufuklara açılmak falan. Ama hermetik sistemde her şeyin bir bedeli var sonuçta. Bu geminin batma ihtimali nerede başlıyor peki? Stratejinin bittiği yerde başlıyor. Jüpiter vurgusuyla çalışan bu yıldız çok net bir uyarı verir aslında. Eğer o büyük sulara sağlam bir plan, etik bir duruş ve kolektif bir bilinçle açılmazsan, aniden çıkan bir fırtınada sadece paranı değil, itibarını ve saygınlığını da kaybedersin. Yani hırs kurbanı olursun. Aynen öyle. Yani bu dönemde bilgi veya güç elde edenler bunu bencilce kullanırlarsa Navis'in o karanlık sularında boğulurlar. Topluma hizmet eden, manevi bir perspektifle hareket edenler ise o saygınlığı kazanır. Resmen güç zehirlenmesine karşı kozmik bir sigorta poliçesi gibi çalışıyor Navis. Çok acayip. Peki ya finansal krizlerin, o yapısal çöküşlerin karakterini belirleyen diğer takım yıldız? Alpha Sculptorus vardı yazıda. Ah evet, heykeltıraş yıldızı. Ya isminden bile bir heykeltıraşın taşı yontması gibi böyle yavaş ama geri döndürülemez bir etki seziliyor. Haritada Güneş ve Satürn'le birleşince bu ne anlama geliyor? İnsanlar kendi sonlarını mı yontuyorlar yani? İnanılmaz doğru bir çıkarım yaptın şu an. Sculptor, Güneş ve Satürn aracılığıyla tam da bunu yapar işte. Bu dönemde ortaya çıkacak o kısıtlamalar ve maddi darlıklar karşısında insanlar bayağı paniğe kapılacak. Hırslarına yenik düşüp daha fazlasını elde etmek veya kayıplarını hızla telafi etmek için son derece yanlış, egosantrik maddi kararlar alacaklar. Hata üstüne hata yapacaklar yani. Evet ve sonuçta kendi elleriyle yaptıkları bu hatalı hamleler yüzünden ellerindeki o mevcut varlıkları da kaybedecekler. Finansal bir satranç oyununda sırf o rakibin piyonunu almak için kendi vezirini feda etmek gibi bir şey bu. O zaman sana söylüyorum dinleyici, eğer bu dönemde yatırım yapmayı, kredi çekmeyi veya işini falan büyütmeyi planlıyorsan, Alpha Sculptors'in o sinsi fısıltısına çok dikkat et. Bence de etmeliler. Kısa yoldan kazanma hırsının aslında o kendi felaketini yonttuğun bir keski ve çekice dönüşmesine asla izin verme. Dur, bekle ve egonu devreden çıkar. Gerçekten çok önemli bu. Harika bir hayat kurtarma rehberi oldu bence bu. Ama madem felaketlerden ve o yanlış hamlelerden bahsediyoruz, yazarın makro düzeyde o yüksek mevkilerdeki liderler için bahsettiği çok daha sarsıcı bir yıldız var yazıda. Deneb Kaitos, diğer adıyla Cetus takım yıldızı. Oo, evet. Metnin en çarpıcı metaforu oradaydı bence. Cetus,
O mitolojide Andromeda'yı zincirli olduğu kayalıkta parçalaması için derinliklerden gönderilen devasa bir deniz canavarı. Ta kendisi. Bu canavarın haritada yöneticileri ve yüksek mevkideki kişileri hedef alması o tehlikenin ne kadar ölümcül olduğunu gösteriyor zaten. Ama yazarın bu yıldızı bir Titanic kazasına benzetmesinin altındaki o ince mekanizma ne sence? Neden direkt bir suikast ya da savaş falan değil de Titanic diyor? Çünkü Cetus, okyanusun en karanlık derinliklerinde yaşar. Tehlikenin doğası görünmezdir, hani gizlidir ve bir anda yüzeye çıkar. Titanic benzetmesinin kusursuzluğu da aslında şuradan geliyor. Buzdağının ya da o canavarın sadece %10'unu görürsünüz. Gerisi tamamen suyun altındadır. Kaybılarını ve hatta suikast risklerini barındırıyor. Kurtuluş var mı peki bu liderler için? Yazar bu liderlerin görünmez tehlikeden kurtulup kurtulamayacağı konusunda bilerek net bir şey söylemiyor aslında. Belki kurtuluş mümkün olmayabilir, izleyip göreceğiz diyerek o olayın adeta bir kara kutu olarak kalacağını vurguluyor yazısında. Okyanusun dibinden gelen dev bir çeneye kim direnebilir ki zaten? İnanılmaz. Ama bak, dünyayı yönetenlerin, o milyarderlerin veya siyasetçilerin devasa krizleri bunlar. Peki ya biz? Okyanuslarda değil de kendi o küçük göletlerimizde yüzen sıradan insanlar için bu derin uzay şifreleri günlük hayatımızda nasıl vücut bulacak? İşte tam orada Pegasus takım yıldızından Kerb sabit yıldızı devreye giriyor. Pegasus mitolojide kanatlı at olarak bilinir biliyorsun ve doğrudan hava olayları, rüzgarlar ve fırtınalarla bağlantılıdır. Bu yıldız haritada Merkür'le etkileşim halinde. Merkür neyi temsil eder? İletişimi, ticareti ve seyahatleri. Doğru. Yani hava trafiğiyle Merkür'ün temsil ettiği seyahat planları birbirine giriyor diyebiliriz. Sistemde resmen bir kısa devre yaşanıyor. Aynen öyle oluyor. Kerp yıldızının Merkürle teması, bizim gündelik hayatımızda o hava alanlarında yaşanacak devasa rötarları, iptal olan uçuşları, işte kaybolan valizleri ve ciddi iletişim altyapısı çökmelerini falan tetikliyor. Aynı zamanda böyle ani bastıran su tehlikelerine ve fırtınalara da işaret ediyor. Ya bu çok net ve çok pratik bir uyarı bence. Önümüzdeki aylarda uçak bileti alırken, o toplantıya ya da tatile falan giderken mutlaka ama mutlaka esnek bir B planın olsun diyoruz sana. Telefon şarjının dolu olduğundan emin ol. Rötarlarda bankodaki görevliye sinir krizleri geçirmek yerine algoritmanın o an bu şekilde çalıştığını hatırla. Bu kadar basit aslında. Kesinlikle sakin kalmak en iyisi. Peki, metni okurken benim zihnimde asıl ağır bir tortu bırakan, yazarın adeta böyle çözümsüz bir denklem gibi sunduğu o en karanlık bölüme gelirsek. Cepheus takım yıldızı. Evet ya, V181 Cepheyi ve Al-Agem'in sabit yıldızları. İkisi de kısıtlamanın, o acının ve kıtlığın gezegeni olan Satürn'le tam kavuşumda bulunuyor. Bu yıldızların enerjisi zaten son derece boğucu ve daraltıcıdır normalde de. Ancak yazarın hesaplamalarında ortaya çıkan asıl o sarsıcı detay, spesifik bir erkek figürünün karmik kodunun açığa çıkmasıydı. Ne olacak bu kişiye? Bu kişi için hem fiziksel hem de onunla beraber çok ağır bir duygusal yıkım öngörülüyor haritada. Ve yazar matematiksel olarak haritayı incelediğinde hani bu denklemin içinden bir çıkış yolu, bir kurtuluş kodu arıyor ama bulamıyor. Sistemi hacklemenin bir yolu yok gibi duruyor, değil mi? Yok, kesinlikle yok. Yazar direkt diyor ki, kurtuluşu işaret eden bir kodu harita dinamiğinde göremedim. Bilakis bu etki acıtarak ve tüm dünyada yankılanarak tezahür edecek. Hani hermetik bir astrolog böyle bir cümle kurduğunda bu sadece bir tahmin falan değildir. O devasa algoritmanın kesinleşmiş bir çıktısıdır. Çok iddialı ve korkutucu bir tespit bu. Öyle. Bu durum böyle dünya çapında geniş kitleleri etkileyecek bir trajedinin, devasa bir çöküşün veya amansız bir krizin o erkek figür üzerinden somutlaşacağını simgeliyor bize. Gerçekten ağır, bayağı nefes kesici bir öngörü. Böylesine majör krizlerin yanında bir de bizim kendi aramızda imzaladığımız, hani hayatımızı bağlayan o küçük kağıt parçalarına sızan bir başka yıldızın fısıltısı var. Balık takım yıldızındaki Revati. Ay'la kavuşum yapıyordu yanılmıyorsam. O bize tam olarak ne söylüyor peki?
Revati, astrolojide iki kişi arasında kurulan bağların, o anlaşmaların ve kararların hangi yöne evrileceğini gösterir aslına bakarsan. Ayla kavuştuğunda ise işin içine duygular ve o güdüsel, hani çok da düşünmeden atılan adımlar girer. Ancak bunun balık takım yıldızında yer alması ortamın çok sisli, bulanık ve aldatıcı olduğunu gösteriyor. İnsanlar her şeyin şeffaf olduğunu zannedecekler yani. Evet, şeffaf sanıp yola çıkacaklar, o sözleşmelere imza falan atacaklar. Ancak farkında bile olmadan kendilerini içinden çıkılmaz, son derece karmaşık yasal veya maddi bağların ortasında bulacaklar. Yazarın burada kullandığı balıkların ağa takılması misali benzetmesi, durumun o vahametini çok iyi anlatıyor bence. Balık ağ göremez, hani sadece yemi görür sonuçta. O yüzden önümüzdeki süreçte önüne gelen o evraklara imza atarken, yeni bir iş ortaklığına falan girerken, o yemi yutan balık sen olma. Çok doğru. Küçük puntolarla yazılmış o satırları 2 kere değil, 12 kere falan oku. Karşı tarafın niyetinin o sisin içinde gizlenmiş bir ağ olup olmadığını iyice tartmadan kalemini kağıda değdirme sakın. Evrenin algoritması sana tuzağı açıkça gösteriyor zaten. O tuzağa düşüp düşmemek tamamen senin kendi farkındalığına kalmış bir şey. O zaman yavaş yavaş bu derin ve karmaşık denklemi bir toparlayalım bence. Bugün hermetik astrolog Berçin Adakaleli'nin 2026 yılı 20 Mart giriş haritasıyla yüzeyin çok ama çok altına indik. Gezegenlerin oluşturduğu o ateş ve su paradoksuyla kuruyan barajları, kavrulan ormanları ve 20 Nisan'da patlak vermesi muhtemel o jeopolitik krizleri falan konuştuk. Ancak asıl vurguyu olayların nasıl gerçekleşeceğini dikte eden o derin uzaya yaptık. Evet, yani Navis'in o strateji gerektiren derin sularından, Cetus'un karanlıktan vuran görünmez çenesine, ne bileyim Skaptor'ın kendi sonunu yontan o hırslarından, Pegasus'un hava yumanlarındaki rötarlı uçuşlarına kadar o üç boyutlu tamamen karmik dokuyu incelemiş olduk. Harika özetledin. Peki tüm bu harita senin için ne ifade etmeli? Çok basit. Fırtınada şemsiyeni elinden sakın bırakma, suyu koru, hırslarına yenik düşüp kendi felaketini yontma, sözleşmelerdeki o görünmez yasal ağlara ekstra dikkat et ve bence en önemlisi kararlarını sadece ego ve maddiyatla değil, Navis'in talep ettiği o etik ve manevi bilinçle al. Tabii tüm bu konuştuklarımızın ötesinde yazarın makalesinin o kapanışa doğru bıraktığı, üzerine pek fazla konuşulmayan ama bence sistemin tüm felsefesini sarsan tek bir cümlenin de altını çizmek istiyorum bitirmeden. Neydi o cümle? Yazıda Sestus'un Vela takım yıldızında olayların yol almasını ve yönünü belirlediği gibi diye bir ifade var. Olayların yönünü belirleyen, görünmeyen o son karar merci diyorsun. Ya bu beni ta programın başında seninle o irade ve kader üzerine konuştuğumuz noktaya götürüyor. Eğer antik dönemlerden beri gökyüzündeki bu sabit yıldızlar, fırtınanın kopacağı o zamanı, sözleşmedeki aldanışımızı, liderlerin düşüşünü veya uçağımızın rötar yapmasını böylesine milimetrik soğuk bir matematikle hesaplayabiliyorsa, bu insanı kendi varoluşuyla ilgili çok sarsıcı bir soruyla baş başa bırakıyor gerçekten. Tam olarak bu işte. Acaba bugün hayatımızla ilgili aldığımızı sandığımız o büyük, o tamamen özgür, hani tamamen bize ait olduğunu düşündüğümüz kararlar gerçekten kendi özgür irademizin, kendi bilinçli seçimlerimizin bir ürünü mü? Yoksa biz sadece o binlerce ışık yılı uzaklıktaki takım yıldızların yazıp devasa uzay boşluğundan dünyamıza üflediği binlerce yıllık karmik rüzgarların Navis'in yelkenlerini doldurmasını mı yaşıyoruz? Birer oyuncu muyuz, yoksa sadece yazılmış bir kodun yürütücüleri miyiz? Hayatında vereceğin o bir sonraki büyük kendi kararında bu ihtimali kendine bir sor bence. Bu sarsıcı ve mistik haritanın şifrelerini bizimle birlikte çözdüğün için çok teşekkürler. Seni derin uzayın o sessiz ama son derece güçlü fısıltılarıyla baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.